Şeyhi, Anadolu sahası Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biridir. 14. yüzyılın sonu ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan Şeyhi. Kaynaklarda adı bazen Yusuf bazen de Sinaneddin olarak geçer. Doğum yeri Germiyan, Kütahya, 1. Tabip olmasından dolayı, Hekim Sinan, adıyla şöhret kazanan Şeyhi. İlk öğrenimine dönemin önemli kültür merkezlerinden biri olan Kütahya'da başladı ve bu arada şair Ahmedi'den ders aldı. Tezkirelerdeki bilgilere göre, bilgisini ilerletmek üzere İran'a gitmiş, burada tasavvuf, edebiyat ve tıp öğrenimi görmüştür. Özellikle göz hekimliğinde bilgisini ilerletti. İran dönüşü Ankara'da Hacı Bayram Veli'ye intisap ederek Şeyhi mahlasını alan şairin, Germiyan oğlu Yakup Bey'in özel tabibi olduğu ve daha sonra Çelebi Mehmed ve II. Murad'ın hizmetinde bulunduğu bilinmektedir. 1415'te Çelebi Mehmed'in Karaman Savaşı sırasında hastalanması üzerine Ankara'ya getirilen Şeyhi, padişahı tedavi etmiş, bunun karşılığında kendisine birçok hediyeyle birlikte Dokuzlar Köyü tımar olarak verilmiş. Ayrıca padişahın özel doktoru olarak görevlendirilmiştir. Şeyhi, kendisine verilen köye giderken koyun eski sahipleri tarafından dövülmesi ve canını zor kurtarması üzerine, başından geçenleri hicvederek anlattığı Harname'yi yazmıştır. Kaynaklarda ölüm tarihi hakkında tam ve tutarlı bir bilgi bulunmayan Şeyhi, II. Murad devrinde, 1429 yılında Kütahya'da olmuştur. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde verilen bilgilere göre mezarı, Kütahya yakınlarındaki Dumlupınar mevkiinde yer alan Çiftepınar köyünde olup bugün de ziyaret edilmektedir. Şeyhi'nin edebi kişiliği. Şeyhi, Anadolu sahası Türk edebiyatının 15. yüzyılın ilk yarısında yaşayan en önemli şairidir. O, her ne kadar tasavvufla ilgilenmiş ve gazellerinde tasavvufi unsurlara yer vermiş olsa da mutasavvıf bir şair değildir. Şeyhi, Anadolu sahası dindışı edebiyatının kuruluşunda önemli rol oynamış, özellikle lirizm yani öne çıkan manzumeleriyle tanınmıştır. Şairin divanında yer alan gazel ve kasidelerinde Fars şairlerinden Selman, Isaveci ile Hafız Şirazi'nin etkisi görülür. Şeyhi, Türk edebiyatında başarılı bir mesnevi şairi olarak tanınır. Çok sayıda tezkire yazarı, Nizami'nin aynı adlı eserinden tercüme ettiği Hüsrev-ü Şirin'in Türk edebiyatındaki bu türde yazılmış en güzel mesnevi olduğunu belirtmiştir. Şeyhi, Anadolu sahasında gelişen klasik şiirin kurucu şairlerinden biridir. Bu sebeple eski kaynaklarda kendisinden, Şeyhüş, Şuara, Serdar-ı Şuara ve Hüsrev-i Şuara şeklinde söz edilmiştir. Eserleri. Şeyhi'nin bilinen ve elde bulunan eserleri, Divan, Harname ve Hüsrev-ü Şirin mesnevileridir. 1. Divan, Millet Kütüphanesi Ali Emiri kitapları arasında bulunan Şeyhi Divanı nüshası 1438 tarihinde istinsah edilmiştir. Bu nüsha, Ali Nihat Tarlan tarafından bir inceleme ile birlikte tıpkı basım olarak 1946 yılında yayımlanmıştır. Şeyhi Divanı'nın başında tevhid, nat ve kasideler bulunur. Şair kasidelere göre en çok II. Murad'a övgü şiiri yazmıştır. Divandaki Kerem kasidesi ile diğer kasidelerden ve tercih-i nazım şekliyle yazılan mediyelerden şairin Germiyan oğlu Yakup Bey'den çok ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. İkinci Hüsrev-ü Şirin, Genceli Nizami'nin aynı adlı eserinin tercümesi olan bu mesnevi, 1421-1439 yılları arasında II. Murad adına yazılmıştır. Şeyhi, Hüsrev ile Şirin'in aşkını konu alan mesneviyi Nizami gibi uzatmamış. Hikayenin sonundaki olayları en trajik yerinde kesmiştir. Şeyhi, Nizami'nin eserine bağlı kalmakla birlikte yaptığı ekleme ve çıkarmalarla eserine telif özelliği kazandırmıştır. Bu konuda, 15. yüzyılda yazılan ilk, Anadolu'da yazılan ikinci eser olan bu mesnevi, Türkçe yazılan Hüsrev-ü Şirin mesnevilerinin en güzeli olarak kabul edilir. 6944 beyitten meydana gelmiştir. 3. Harname, Şeyhi'nin en çok beğenilen ve tanınan eseri olan Harname, 126 beyitten meydana gelen bir mesnevidir. Kaynaklarda verilen bilgilere ve yazmaların durumundan anlaşıldığına göre, Harname önce 1. Mehmed'e, sonra 2. Murad'a sunulmuştur. Özlü ve güçlü ifadesi, dilinin sadeliği ve güzelliği, hicvin inceliği ve zarafetiyle sosyal eşitsizliği başarılı bir biçimde eleştiren Harname, edebiyatımızda hiciv türünün en güzel örneğidir. Şeyhi, yaşadığı bir olayı, kuvvetli tasvirleriyle hayvanları şahıslaştırarak oldukça başarılı bir şekilde anlatmıştır. Harname, çok sade bir Türkçe ile yazılmış, hemen her beyti sehil-i mümteni özelliği taşıyan bir eserdir. Mesnevi'de çok az sayıda yabancı kelime kullanılmıştır. Bu kelimeler ise, Türkçe sözler ve söyleyiş üslubu içinde kaybolmuştur. Şeyhi'nin bir gazeli, bir de haraba gönlümü solgan düdükleri.
Bulunmadı bu derdüme merhem düdükleri. Def melal kılma alemde bir nefes. Job istedim bulunmadı hemdem düdükleri. Simurg, ikimya, yi vefa gibidir adem. Yaru harifumun isu mahrem düdükleri. Oğlu yediri kıldıgın işitselevlerin. Doğurmaz idi İsa'yı Meryem düdükleri. Kabe yüzünde benlerini kılmayınca yap. Bilmez safasu merhuvu zemzem düdükleri. Emsem diriselevlerini şeyi kınama. Derdune oldurur dahi emsem düdükler. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.